Afganistan'da ulaşılması zor bir yere gittik. Minekap köyündeki yani Tuzsuyu köyündeki Tuz Dağı'na çıktık. Tuz madenine gittik. Güzel bir maceraydı, iyi seyirler. Tuz Dağı. Bulunduğumuz Tahar vilayetinin yakınlarında bir Tuz Dağı olduğunu öğreniyorum. İstersen beni oraya götürebileceklerini söylüyorlar. İstemez miyim hiç? Hemen gidelim diyorum. Bira bismillah dedik, düştük yola. Aracımız ilerlerken etrafı seyrediyorum. Köylüler gündelik telaşelerindeler. Kimi bidonla su taşıyor, kimi tarlada çalışıyor. Köyün birinden geçerken çıplak ayak top oynayan çocuklar görüyorum. Aralarına katılıyorum. İçimden en azından bu çocuklar yitirmemiş çocukluğunu diye geçiriyorum. Çünkü biliyorum ki neredeyse tüm Afganlı çocukların çocukluğu ellerinden alınmış. Şoförün, "Abi gidelim geç kaldık" sözüyle araca dönüyor. Abi gidelim geç kaldık. Hadi gidelim. Tuz Dağı'na doğru yolculuğumuz devam ediyor. Sürekli yer değiştiren dere yatakları, yollar ve tepelerin arasından ilerliyoruz. Bir saatlik mesafede denilen yere 3 saatte ulaşıyoruz. Ulaştığımız yer bir köy. Hani Tuz diyoruz? Buradan sonrasını araçlarla gidemeyiz, yürüyeceğiz cevabını alıyoruz. Başlıyoruz Tuz Dağı'na doğru yürümeye. Ama ne yürüme. Ne kadar yürüyeceğiz diye soramıyorum çünkü az biraz diyecekler, yarım gün çıkacak. Size söz veriyoruz, Afganistan'ı köşe bucak dünya gezeceğiz diye. Gerçekten de öyle yapmak için dediler ki, bir tuz madeni var. Hemen dedik gidelim. Bulunduğumuz yerden tuz madeni ne kadar diye sorduk. 1 saat kadar dediler. Araçla 2 saat geldik. 1 saattir de dağları tırmanıyoruz. İşte biraz önce birkaç fotoğrafını gösterdiğimiz yerlerden geçtik. Daha da tuz madenine tam olarak ulaşmış değiliz. 1 saat yaya yürüyüşünün sonunda geldiğimiz nokta işte bu Tuz Dağı. Uzaktan görünen tuz madeni. Malum biliyorsunuz Hindistan'dan, Nepal'den geçen Himalayaların kolu burada ikiye ayrılıyor. Bir bölümü Pamir Dağları, bir bölümü de Hindukuş Dağları olarak Afganistan'dan devam ediyor. Biliyorsunuz Himalaya Dağları, Himalaya tuzları meşhurdur. Burada da Afgan tuzları gerçekten Himalaya tuzlarını aratmayacak şekilde güzel. Gerçekten köşe bucak dünya geziyoruz. Buradan bakınca dağların yağmur suyuyla nasıl da akıp gittiğini daha net görebiliyorum. Hava kararmak üzere. Bu nedenle kalan yolu koşarak tırmanıyorum. Bir
Biz tuz madenine doğru çıkarken madende işi biten birisi tuz yüklü eşekleriyle madenden dönüyor. Burada bir parantez açıp tuz hakkında bir iki kelam edeyim. Tuz, insan yaşamında her zaman önemli bir yer tutmuş. Şöyle ki tuz, insanlık tarihinin en başından itibaren tarihin gidişatını etkileyen, uygarlığı şekillendiren maddelerden biri oldu. Bizzat insan vücudunda da bir bölümü oluşturan bu kristal parçacıkları sadece gündelik yaşamı tatlandırmakla kalmadı, tarih boyunca verimliliğin sembolü oldu. Yapılan araştırmaların sürekliliği veya verilen sözlerin tutulması hep tuzla ifade edildi. Konukseverliğin bir ifadesi olarak ikram edilen tuz, ilk uluslararası ticari ürünlerden biri olarak sık sık para yerine, yani bir değişim aracı olarak kullanıldı. Dolayısıyla tarihin çeşitli dönemlerinde tuza sahip olanlar en büyük zenginliğe sahip oldular. Tuzun gıda saklamada kullanılabilirliğinin keşfi, medeniyetin kurulmasını başlattı. Bu keşif, gıdaların sadece sezonda tüketilme zorunluluğunu ortadan kaldırdı, aynı zamanda uzak mesafelere gıda taşınabilmesinin önünü açtı. Etiyopya'da 20. yüzyıla kadar temel para birimi amole adı verilen yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki tuz çubuklarıydı. 1450'de Mali'de tuz aynı ağırlıktaki altınla eşdeğerdi. Günümüzde tuz, halen Sudan bölgesi ve güneydeki ormanlarda yaşayan yerliler tarafından para yerine kullanılmakta. İşte tarihte uğrunda savaşlar yapılan tuz böyle bir şey. Nihayet tuz madenine ulaşıyorum. Bu Tahar'daki tuz madeni dağı, bu dağ ve karşı tepe tamamen tuzlardan oluşuyor. Biraz önce uzaktan size gösterdiğimiz gibi tuzlar biliyorsunuz İpek yolunun önemli ticaret mallarından birisiydi. Geçmişte tuz bugünkü petrol kadar değerliydi. Ve hala tuz eski değerini devam ettiriyor. İşte öbek öbek tuzlar buradan çıkartılıp sonra madenlerde işliyorlar ve sofralarımıza kadar geliyor. Madende hafif gri, yeşil ve pembemsi tuzlar görüyoruz. İşte Himalaya tuzu olarak rafine edilen, daha doğrusu rafine değil de granül haline getirilen tuzların içinde pembe, siyah ve değişik tonlarda tuz olmasını şimdi anlıyoruz. Buradaki taşların rengi, kayaların rengi tuzların içine sinmiş. Bu görmüş olduğunuz dağın tamamı tuz. Ve bahsettiğim gibi siyahtan başlıyor beyaza kadar ton ton. Kırmızı, yeşil, gri tonlarını gördük ve mümkün olduğunca parça koparmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi mermer yatağı gibi dağ komple tuzdan oluşuyor. Vakit geç olduğu için tuz mağarasına gidemiyoruz ama olsun, buna da şükür. Tuz Dağı'nın bu bizim gidemediğimiz arka tarafında bir tuz mağarası olduğunu söylediler. Fakat hava kararmaya başladı, zamanımız yok. O yüzden size mağarayı gösteremiyoruz. Yani gidebiliriz ama hava karardığı için mağaranın içinde çekim yapmamız zor olur. İşte Bunlar şu tuz eşeklerin getiriyor. geldiği noktadan ve eşekler şu anda oradan tuz getiriyorlar. Madenden bir parça tuz koparıp dönüş yolculuğuna başlıyorum. Beşir, Afgan olarak yollardan korkuyor.
Neden? Abi burası ya burada bir şey yok da yine de biraz şey olmak lazım yani. Ne diyeyim? Tedbirli olmak lazım. Tedbirli olmak lazım. Çünkü geçen haftalar şey oldu. Afganistan'ın batı bölgesinde 31 kişiyi yakaladılar. Şimdi hala o adamları bırakmıyor. Devlet de şey yapıyor, bilmem bunlar Taliban şeylerine de başvuruyor. Millet televizyonlara çıkıyor. İşte bu konuyu medyaya atıyorlar. Kimsenin umrunda bile değil yani. Şimdi Köşe Bucak Dünya izleyicileri, anladınız mı? Sadece bir tuz madenini görmek için nasıl bir yolculuk yaptık ve nasıl bir tehlikeye katlandık. Hava kararmaya başladığı zaman burada adam kaçırmalar olabilir. Değişik tehlikeli durumlarda kalabiliriz. Buradaki bizim yanımızdaki arkadaşımız Beşir de onu söylüyor. Diyor ki ben bir Afganlı olarak korkuyorum. O yüzden çabuk olalım. Afganistan'da hava karardığı zaman güvenlik problemi had safhada. Gerçi gündüz vakti de pek farklı değil. Her halükarda güvende değilsiniz. Çamur olmuş ayakkabılarımızı su birikintisinde temizlemeye çalışıyorum. Sonrasında Menekap, yani Tuz Suyu köyünden ayrılıyorum. Nihayet tuz madeni yolculuğumuzun sonuna geldik. Aracımız gecenin karanlığında hiç de güvenli olmayan yollardan ilerliyor. Tabii buna yol denilebilirse. Afganistan'da gece ortaya çıkan haramiler korkusu içimizi kaplıyor. Aracın altına değen taşları, çukurları ayağımda hissede ilerliyoruz. Afganistan'la ilgili kısa videolarımız sürecek. Bundan sonraki videolarımızda Afganistanlı kadınları, Afganistan yollarını ele alacağız. Seyrettiğiniz için teşekkürler.